yapmışız. Basın toplantısının içine girdiğimde mekanı tamamen çektim size. Venedik'te çektiğimi hatırlamıyorum ama Cannes'ın basın toplantısının olduğu yer çok geniş, çok büyük bir yer gerçekten. Ve ferah, ama Venedik'le karşılaştırdığımızda gerçekten büyük kalıyor. O kısmı çekmişim, daha sonra izin verilmiyordu diye çıkardım ama telefonla çekilmeye izin veriyorlardı. Dolayısıyla telefondan çektiklerimi size bu aralarda aktaracağım.
Videolar arasında gireceğim şimdi. Çünkü size aynı zamanda bu yılki şeyi göstermek istiyorum. Cannes Film Festivali'nin böyle bir kataloğu. Şöyle gayet iyi bir baskı ve renklendirmesi de çok iyi. Buraya da her seferinde afiş koyuyorlar şöyle festivalin. Şimdi diğerlerini göstermeye geçiyorum. Pardon. Bu bir önceki seneninki. Şöyle. Her zaman parlak kapak kullanıyorlar. İç tasarımı yine aynı renklendirme ve dağılıma sahip. Aynı zamanda bu da geçen senenin afişiydi. Ondan öncekinin afişini ben seviyorum gerçekten. Ondan önceki de buydu. Böyle. Bir gün isterseniz sizin de bu festival kataloglarını ayrıca inceleyebiliriz de. Şimdi arada geçtiği için sizinle paylaşmak istedim. Bu kataloğun olduğu yılda afiş buydu. Dolayısıyla evet, bununla ilgili belki ileride ayrı bir içerik yaparız ama araya girip size bu yılki şeyi göstermek istedim.
bir plaj gösterimine gittiğimi hatırlıyorum. Onunla da ilgili kısımları koymuşum. Plaj gösteriminde içeride değil de kumlar sahne tam olduğu yerlere oturduğumu hatırlıyorum. Çünkü yer kalmamıştı ve sırada beklemek çok sıkıcıydı. Sonra o kısımlardan sonra yavaş yavaş kapatıyorum artık. Ama telefonda da olan videoları bu video içerisine ekleyeceğim. Dolayısıyla onlara şu an erişemiyorum diğer dosyalarda. Olmadı kenarlarını yazarım ama çok bahsedeceğim bir şey aklıma gelmedi. Sadece beğendiğim filmden bahsetmek istiyorum. Aslında aralara bir yazılarımı da koyacaktım, onu hatırlıyorum. Bir dakika. Onu yapabiliriz aslında şu anda. Şuradan katalogdan hemen hatırlatması için şöyle bir bakalım. Ben beğendiğim filmden bahsedeyim. Richard Linklater'ın Nouvelle Vague'ını çok beğenmiştim. Gerçekten Godard'ı da çok sevdiğim için benim için unutulmaz bir film oldu. Onun dışında diğerlerini yazdım. Hep mesela Sentimental Value var. Onu yazdım ama pek bir favorim olmadı seçki içerisinde. Alfa'yı izledim. Kesinlikle hayal kırıklığıydı. Onu da yazdım. Hatta yazdıklarımın hepsini videonun altına link olarak da eklerim. Wes Anderson'un filmi fena değildi. Bahsedemem bu şekilde iyi ya da iyi değildir diye. Dolayısıyla ben onların linklerini ekleyeyim. Çünkü sonuçta bir film video analizi değil bu. Festivalle ilgili olacak dedik sadece. O yüzden tek tek böyle bahsetmeyeyim. O iyi bu değil. Yazıları ben ekleyeyim. Sizinle eğer ileriki videolarda olursa bir film analizini bu şekilde yapabiliriz. Detaylı olarak. Böyle bir video olmadığı için şimdilik bu kısmı pas geçiyorum burada. Oui, tout à fait. 차를 빼서 근데 그 색색도으로 앞으로 I have a little game for you guys. How many movies did Wes Anderson add in competition in Cannes? Ah, on a la réponse là. Non, non, le monsieur là-bas. Bravo. 4. Ok, qui peut me citer le premier film en compétition? I feel is waiting, about to start to take shape. You know, I brought this one up to Benicio when we were here in Cannes. I guess 4 years ago, we were the French Dispatch was showing in Cannes, and I said to Benicio, you know, there's something. It's going to be. I hope you'll be interested in this. I think something's going to be coming your way. And you know, that movie, the beginning of the movie was just him, and you know, just an image of him as this character. I didn't know what happened or what was going to happen. I just knew this character, and I think he's moving relentlessly through this story, and you can't kill him. And that was sort of that was really all it was. But each one kind of has, you know, I read something that Tom Stoppard was saying that every time he writes a play, he doesn't have an idea for a play. He has two ideas that have sort of nothing to do with each other, and they meet, and the thing starts to happen from that. And I feel like that's what's always happened with me. You know, I want to make a movie on a train, and separately, I'm thinking I also want to make a movie in India, and you know, I at least somewhere. And you know, and also when you talk to people who have worked with me before, the ones who haven't, it's funny because I feel like
If you would ask me, have you worked with Michael Cera? I think so. Oh no, maybe it's the first time. You know, it just feels natural that some of us, when we start to work together, to me, I feel like we were already part of the same company. All right, we're going to start the questions. Thrilling, really thrilling to be asked. And You almost did the previous one, did you? that's right. I wanted to. Wes asked me to do a small role in Asteroid City that I unfortunately couldn't do when the dates moved, and that was really crushing, really heartbreaking. And I was worried that Wes would hold it against me in some way and be invited again. But then this invitation, you know, redeemed it sort of tenfold. So, yeah, it was a gift. Oh, yeah, it's like nothing else really. It's completely unique. It's completely unique in the best kind of way. It feels quite dreamlike, to me at least, in two ways. One, in that the stories themselves, they have a kind of dreamlike quality. At least that's how I describe it. You know, the characters are so vivid and yet so distinctive. The situations. Vous aimez ça pour les quiz? Materyallere tekrar geri dönelim. Şöyle mesela dergiler vesaire oluyor festival esnasında, koyuyorlar basınların olduğu yere. Oradan istediğinizi alıyorsunuz. Bu dergiler tamamen o esnada festivalle ilgili ne varsa onu ekliyorlar. Mesela bu tür olarak tamamen korku filmlerine ait bir festivale baskısı olmuş. Böyle tek tek bir sürü alıyor ve her gün bu yenileniyor oradaki şeyde, dönüyor sistemde. Her gün gidip yenisini alıyorsunuz böyle. Bence festivali takip ederken aynı zamanda okumak için bir bakış açısı kazanmak için iyi oluyor. Gerçi çoğu zaman bunlara vakitte olmuyor ama toplamak ve daha sonra da değerlendirmek fena bir şey değil tabii ki de. Devam edelim. Çok fazla var. Ben bazılarını göstereyim sadece. Dikkatimi çekenlere. Sanırım bu videoyu yayınladığımda birçoğunuz bu festival içerisinde yer alan seçkiyi izlemiş olursunuz. Dolayısıyla aslında hiçbirine çok yabancı olmayacaksınız. Dolayısıyla iyi bir nokta. Videoyu belki de bu kadar geç yayınlamak fena bir fikir değildi. Dergiler bu şekilde. Regarder des gens comme ça.